Merhabalar, ben operatör doktor Fatih Dağdilen. Bugün sizlere yüz güzelleştirme işlemleriyle ilgili önemli bir takım konulardan bahsetmek istiyorum. Şimdi yüz güzelleştirme işlemi dediğimiz zaman biz bunu iki şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Cerrahi olarak yapılan işlemler, bir de cerrahi dışında sadece bir takım dolgularla yapılan ya da minimal invaziv dediğimiz cerrahi dışı işlemler olarak söyleyebiliriz. Şimdi yüzde güzellik arıyorsak eğer bu yüzde belli bir oran ve orantıya dikkat etmemiz gerekiyor. Yüzü aslında 1/3 üst, 1/3 orta ve 1/3 alt olarak niteleyebiliriz. Yine karşıdan bakıldığında 5 plana bölecek şekilde yüzü farklı bir şekilde değerlendirebiliriz. Eğer ideal yüz tipi için kadınlarda ve erkeklerde bu biraz daha da farklıdır. Bunun da üzerinde durmak gerekir. Eğer kadınsa daha feminen yani V şeklinde bir yüz, erkekse biraz daha köşeli, biraz daha maskülen bir yüzü hedefliyoruz demektir diyebiliriz. Şimdi eğer yüzü yapacaksak, mesela bizim halkımızın çenesi küçüktür. Bu nedenle çene eğer gerideyse, bir miktar küçükse ve buradaki yapacağımız işlem sadece küçük dolgularla bizim için yeterli kılacaksa dolgu işlemleriyle çene ucunu uzatmak, bir miktar daha böyle ince sivri bir hale getirmek mümkün olabiliyor. Bununla beraber elmacık kemikleri bölgesini birazcık dolgunlaştırmak, yine çene köşeleri eğer çok darsa ya da çok geniş ise, eğer geniş ise ki bu özellikle masseter botoksu dediğimiz yüzü inceltici bir botoks uygulaması ya da çok dar bir çene köşesi varsa yine bu bölgeye çene konturlarını düzenleyecek şekilde bir takım dolgu uygulamaları ile yüzü daha güzel, daha efektif, daha çekici bir hale getirmek mümkün. Yine erkeklerde özellikle çene köşelerini yapmak, çeneyi biraz daha iskeletize bir forma getirmek yine o yüz için çok güzel bir uygulama diyebiliriz. Bunlar tabii cerrahi dışı sadece küçük iğnelerle yaptığımız uygulamalar. Bir de bunun dışında minik cerrahiler dediğimiz lokal anestezi altında dahi gerçekleştirebileceğimiz bir takım uygulamalar var. Bunların içerisindeki en önemli işlem bişektomi uygulaması. Mesela yanakları çok şişman ve kalın olan bir kişinin yanak içlerinden ki yağ yasıkçılarını lokal anestezi altında alıp buraya küçük birkaç dikiş koyarak yüzün bir miktar daha daralmasını sağlamak, yine elmacık kemiği bölgesine ya da çene ucuna vücudundan aldığımız yağlar ile bir miktar volüm katmak, o yüzü biraz daha güzel, biraz daha çekici bir hale getirebilir. Bunlar da işin yani minik cerrahi uygulamalar olarak diyebileceğimiz şekilde düzenlenmesidir diyebiliriz. Biraz daha ileri boyutta olan, mesela çenesi çok fazla geride olan bir hasta için çene implantı uygulaması, yine bişektomi uygulaması, yine yağ enjeksiyonu uygulaması ki genel olarak bütün yüzde dahil olmak üzere yapılabilecek uygulamalardır diyebiliriz. Yani işlem basitten zora doğru hastanın ihtiyacı doğrultusunda ve hastanın neye ihtiyacı varsa ona yönelik bir şekilde plan yaptığınız takdirde kişiyi güzelleştirme ya da daha etkili, daha cazibedar, daha güzel bir görünüme kavuşturmanız mümkün olabiliyor. Bu tip uygulamalar genellikle aynı gün içerisinde yapılabilecek işlemler, yani cerrahi de yapsak ya da iğne uygulamaları zaten öğle arası estetiği diyebileceğimiz kadar kolay ya da lokal anestezi altında bile yapsak hastanın hastanede kalmasını gerektirmeyecek bir şekilde yapılabiliyor. Tabii böyle bir problemi olan kişiyi öncelikle görmeniz gerekiyor, değerlendirmeniz gerekiyor. Yüzünün neye ihtiyacı olduğunu öncelikle bir tam net olarak karar vermeniz gerekiyor. Hastanın istekleri ve bizim yapacaklarımızın tamamen uyuşması gerekiyor. Bu şekilde planlanırsa hasta bu işlemden son derece efektif bir şekilde sonuç alır. Yüzünde hakikaten çok anlamlı farklar ortaya çıkar. Küçük işlemler ile bu tip hastalar genellikle genç hastalardır ve yüzünün daha etkili, daha çekici gözükmesini ister, daha canlı gözükmesini ister. Yaptığınız uygulamalarda çok efektif bir şekilde kişiye yansır ve çok hızlı bir iyileşme sürecinden sonra da normal günlük hayatına kaldığı yerden devam eder. Maksimum diyeyim size böyle bir uygulamadan sonra cerrahi bile yapsak bir hafta içerisinde sosyal hayatına dönebilecek, spor yaşamına dönebilecek şekle gelir. Tabii ki ödemler vardır, bir takım şişlikler vardır. Onların inmesi biraz zaman alabiliyor. Ama öyle bile olsa hiç kimse bu yüzdeki iyileşme sürecini çok da fark etmeyecektir diyebiliriz. Zaten non-invaziv dediğimiz iğnelerle yaptığımız işlemlerde ise aynı gün içerisinde yapıp aynı gün içerisinde normal günlük hayatına dönebilecek kadar kolay olduğunu belirtmek isterim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.